Daha 17 yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce gerçekler ortaya çıksın, kardeşler kavuşsun diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Son derece heyecanlı bir bölümü geride bırakırken yeni bölümde yaşanacak gelişmeler kadar Aras'ın bu kez aradığı gerçeği bulup bulamayacağını da merak etmeye başladık. İlk olarak Aras'la videomuza başlayalım. Aras son bölümde kardeşinin geçmişte kaldığı evi bulmuş ve burada bir bilgi bulabilmek için var gücüyle mücadele etmişti. Sonunda kardeşinin psikoloğuna ulaştı ve son sahnede onunla tanıştı. Aras burada kendi ismini kullanmadı. Çünkü gerçek adını söylese psikoloğun onu fark etme ya da Akkaya ailesine haber verme ihtimali vardı. Üstelik Akkaya ailesine yakın olan bu psikolog Aras'ın kardeşini bulabilmesi için elindeki en önemli kişilerden biri olacak. Yeni bölümde Aras doğrudan soru sormak yerine önce psikoloğun ağzını yoklayacak. Kardeşinin yıllar önce burada tedavi görüp görmediğini anlamaya çalışırken vereceği en küçük tepkiyi bile takip edecek. Fakat psikoloğun Aras'a açık açık bir şey söylemesini beklemiyorum. Aras da bunu fark ettiği anda bulduğu ilk fırsatta gizlice odayı karıştırıp kardeşine ait bir dosya ya da kayıt bulmaya çalışacak. Burada Aras'ın eline Demir'e ait eski bir ses kaydı geçeceğini düşünüyorum. Aras kardeşinin sesini yıllar sonra ilk kez duyduğu anda gerçekten ağır bir sahne izleyebiliriz. Böyle bir kayıt Aras için kardeşinin yaşadığına dair çok güçlü bir kanıt olabilir. Fakat psikolog yine kardeşinin şu anda nerede olduğunu söylemeyecek. Aras bir kez daha gerçeğin çok yakınına gelmesine rağmen doğrudan sonuca ulaşamayacak. Buna rağmen bu görüşmeden sonra bazı şeylerden artık emin olmaya başlayacaktır. Kardeşinin Bodrum'da tutulduğunu, geçmişini hatırlamaması için psikolog seanslarıyla yönlendirildiğini ve bu yüzden kendisini aramadığını düşünebilir. Kardeşine ulaşmak için takip ettiği neredeyse her yolun sonunda Akkaya ailesinden birinin karşısına çıkması da Aras'ın şüphelerini iyice büyütecek. Aras'ın buradan eli tamamen boş dönmeyeceğini düşünüyorum. Psikolog kardeşinin yerini söylemese bile vereceği küçük bir açık Aras'ın bundan sonra hangi kapıyı çalması gerektiğini anlamasını sağlayabilir. Bu yüzden bu görüşme gerçeği açıklamasa da Aras'ın şüphelerini ilk kez bu kadar sağlam bir noktaya taşıyacak. Öte yandan dizinin son bölümlerde biraz tekrara düştüğünü de söylemek gerekiyor. Aras neredeyse her bölüm kardeşine ulaşabileceği yeni bir kaynak buluyor. Fakat her seferinde tam gerçeğe yaklaşmışken önü yeniden kapanıyor. Son bölümde de benzer bir durum izledik. Aras önemli bir yere ulaştı. Fakat kardeşinin kim olduğunu hala öğrenemedi. Bu yüzden son bölümün en önemli tarafı büyük gerçeğin ortaya çıkması değil, geçmişin biraz daha aydınlatılması oldu. Artık yangının o evin, psikoloğun ve Akkaya ailesinin aynı hikayenin parçaları olduğunu daha net görmeye başladık. Senaristler kardeşlik sırrını hemen açıklamak istemiyor. Ancak küçük parçalar vererek bizi bu sona doğru götürüyorlar. Peki Teoman cephesinde neler yaşanacak? Teoman son bölümde yine oldukça zor anlar yaşamıştı. Uzun zamandır psikolojik olarak iyi durumda olmayan Teoman, yaşanan hemen her olaydan kendisini sorumlu tutmaya başladı. Özellikle çıkardığı yangınla Leyla'ya zarar verdiğine inanması, onun üzerindeki suçluluk duygusunu daha da büyüttü. Yeni bölümde Leyla'nın onun yanında olması bu yüzden önemli olacak. Leyla, Teoman'a yaşananların onun suçu olmadığını söyleyecek ve ne olursa olsun kardeşinin yanında olduğunu açıkça gösterecek. Çünkü gerçekler ortaya çıktığında Leyla'nın vereceği karar dizinin en kritik noktalarından biri haline gelecek. Bir tarafta ailesi Akkayalar olacak, diğer tarafta ise hayatlarının çalındığını öğrendiği Aras ve Teoman kardeşler bulunacak. Leyla bugün Teoman'a ne olursa olsun yanındayım diyorsa, yarın gerçekleri öğrendiğinde de Hakan'ın karşısında Teoman'ın yanında durabilir. Hatta Aras'ın haklı olduğunu fark eden ilk kişi Leyla olabilir. Yeni bölümde Hakan'ın Teoman'ı yeniden kendi kontrolü altına almaya çalıştığını da görebiliriz. Hakan muhtemelen Teoman'ın odağını geçmişten uzaklaştırmak ya da planında onu kullanmak için Teoman'ı şirket toplantısına götürecek. Bundan dolayı Hakan'ın onu şirkete dahil etmesi ilk anda Teoman üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Fakat tanıdığımız Hakan Akkaya'nın bunu gerçekten Teoman'a değer verdiği için yapacağını düşünmüyorum. Hakan'ın attığı her adımın arkasında kendi çıkarı bulunuyor. Teoman toplantıda bir hata yaptığında ya da Hakan'ın istemediği bir şey söylediğinde yine ortam gerilebilir. Hakan bir kez daha Teoman'a sinirlenip onu itip kakabilir ve bu durum artık kimseyi şaşırtmaz. Öte yandan Teoman tam ailesiyle ilgili şüpheye düşecek derken yangın gerçeği konuyu biraz dağıttı. Teoman bütün dikkatini Leyla'ya zarar verdiği düşüncesine verdiği için geçmişin peşini kısa süreliğine bıraktı.
Ancak bu durum uzun sürmeyecektir. Burada ya Leyla'nın ya da Teoman'ın yangından önce yaşananlarla ilgili bir şey hatırlaması mümkün. Özellikle geçmişten gelecek küçücük bir cümle bile hikayenin yeniden açılmasını sağlayabilir. Daha önce üzerinde durduğumuz "abime gitmek istiyorum" cümlesi yeniden ortaya çıkarsa Teoman'ın zihninde çok daha farklı sorular oluşacaktır. Buna rağmen çocukluğuna ait bir anında abisine gitmek istediğini hatırlaması, ailesinin ona anlattığı geçmişin yalan olduğunu anlamasına neden olabilir. Hatta Aras'ın aradığı kardeşle Teoman'ın geçmişinde bilinmeyen kişinin aynı kişi olabileceğini ilk fark eden kişi Leyla olabilir. Bakalım bu gerçeğe ilk kim ulaşacak? Aras mı psikolog üzerinden Demir'in Teoman olduğunu anlayacak? Teoman mı geçmişinden gelen anılarla gerçek ailesini sorgulayacak? Yoksa Leyla mı iki tarafta duyduğu bilgileri bir araya getirerek kardeşlik sırrını çözecek? Bana kalırsa senaristler bu gerçeği birkaç bölüm daha erteleyecek. Fakat artık eskisi kadar uzağında olmadığımızı söylemek gerekiyor. Peki Doğukan ve Leyla cephesinde bizleri neler bekliyor? Leyla'nın çocukluk yıllarından arkadaşı Doğukan ailesiyle beraber dizimize dahil olmuştu ve son bölümde Leyla ile bir gün geçirdi. Aras, Leyla ile Doğukan'ı birlikte gördüğünde oldukça zor anlar yaşadı. Leyla'nın başka bir erkekle bu kadar yakın görünmesi Aras'ın kıskançlığını ortaya çıkardı. Burada Doğukan'ın bazı garip halleri de özellikle dikkat çekti. Doğukan'ın psikolojik sıkıntıları olacağını daha önce de söylemiştim ve son bölüm bu ihtimali biraz daha güçlendirdi. Leyla'ya karşı sıradan bir çocukluk arkadaşlığından daha fazlasını hissediyor olabilir ve bu his zamanla takıntıya dönüşebilir. Doğukan'ın Leyla'yı elde etmek istemesi ve Leyla'nın buna karşılık vermemesi karakterin karanlık tarafını ortaya çıkarabilir. Özellikle Aras'ın Leyla'nın hayatındaki yerini fark ettikçe Doğukan'ın hem Aras'a hem de Leyla'ya yönelik planlar yapacağını düşünüyorum. Fakat Doğukan gerçekten psikolojik olarak sorunlu bir karakterse olay bununla sınırlı kalmayacaktır. Leyla'yı kontrol etmeye çalışabilir ve reddedildiğini hissettiği anda daha tehlikeli adımlar atabilir. Üstelik Doğukan'ın giderek sertleşmesi Leyla'nın da Aras'a karşı hislerini daha net anlamasına neden olabilir. Eğer Doğukan Leyla'ya zarar vermeye kalkarsa Aras'ın buna sessiz kalması mümkün değil. Fakat asıl önemli olan Teoman'ın da devreye girecek olması. Leyla'ya yönelik bir tehlike ortaya çıktığında Aras ve Teoman aynı amaç için ilk kez gerçekten yan yana gelebilir. İki kardeş henüz kardeş olduklarını bilmeden Leyla'yı korumak için birlikte hareket ederse hikaye açısından oldukça güzel bir detay ortaya çıkar. Birbirlerine sürekli sorun çıkaran iki karakter olarak bakarken aynı kişiyi korumak için omuz omuza mücadele etmeleri ileride kardeş olduklarını öğrendiklerinde yaşanacak yüzleşmenin de temelini hazırlayabilir. Bundan dolayı Doğukan karakterinin yalnızca Leyla ve Aras'ın arasına girmek için değil, Aras ve Teoman'ı birbirlerine yaklaştırmak için de kullanılabileceğini düşünüyorum. Aras kıskançlığını saklamaya çalışırken Doğukan Leyla'ya daha fazla yaklaşacak. Leyla ise büyük ihtimalle Doğukan'ı hala çocukluk arkadaşı olarak görmeye devam edecek. Ancak Doğukan'ın gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladığında dengeler tamamen değişebilir. Bakalım yeni bölümde Aras kardeşine bir adım daha yaklaşabilecek mi? Teoman geçmişinden yeni bir şey hatırlayacak mı? Ve Doğukan'ın Leyla'ya karşı takıntısı ilk kez açık şekilde ortaya çıkacak mı? Tüm bu soruların cevabını yeni bölümde hep birlikte göreceğiz.